Herkese selam. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere sadece 2 bezeyle kolayca hazırlayabileceğiniz çıtır çıtır el açması muhteşem bir börek tarifi vereceğim. Her zaman olduğu gibi detaylı malzeme listemize açıklama kısmından ulaşabilirsiniz. Hemen başlayalım. Öncelikle 4,5 su bardağı kadar unu uygun bir yoğurma kabının içerisine alıp üzerine yarımşar yemek kaşığı olacak şekilde tuz, sirke, 2 dolu yemek kaşığı olacak şekilde ise sıvı yağ veya zeytinyağı ekleyip bir taraftan hamurumuzu şöyle karıştırıp diğer taraftan ise azar azar su ilavesi yaparak hamurumuzu yoğurmaya başlayalım. Toplamda 1,5 su bardağı kadar su kullandım. Suyumuz ne sıcak ne de soğuk olmamalı. Mutlaka oda ısısında olmalı. Aklınızda bulunsun. Öncelikle hamuru karıştırılmayacak kıvama gelinceye kadar kaşıkla karıştırıp daha sonra ise elimle yoğurmaya devam ettim. Bu arada kullandığım su bardağı ölçüsü herkesin evinde bulunan klasik 200 mililitrelik su bardağıdır. Ortalama 4-5 dakika kadar kabın içerisinde, yani yoğurma kabımızda yoğurduktan sonra tezgaha alarak tekrardan yoğurmaya devam ediyorum. Hamurumuz ne kadar pürüzsüz ve güzel bir kıvamlı olursa böreğimiz de o kadar güzel olur. Hamur yumuşak ve ele yapışan olduğu için bu aşamalarda az miktarda un kullanabilirsiniz. Ama kesinlikle hamuru una doydurmayalım ki sertleşmesin. Şimdi artık hazır oldu. Altına ve üzerine çok az miktarda un serpiştirdikten sonra 2 eşit parçaya bölüp hazır olan hamurları ise elimle beze haline getiriyorum. Bu arada eğer videomu buraya kadar izlediyseniz beni her nerelerden izlediğinizi yorum kısmında belirtirseniz çok çok sevinirim. Her iki bezemiz hazır olduktan sonra uygun bir tepsinin içerisine alıp üzerini bir bezle veya poşetle güzelce kapatıp en az 10 dakika kadar dinlendirelim. 10 dakikanın sonunda artık tek tek açabiliriz. Ne kadar dinlendirirseniz açması da bir o kadar kolay olur. Öncelikle altına ve üzerine birazcık un serpiştirelim. Daha sonra merdane yardımıyla açmaya başlayalım. Merdane ile birazcık büyüttükten sonra oklava ile devam edelim. Dilerseniz eğer oklava kullanamıyorsanız sadece merdane ile de büyütebilirsiniz. Yeteri boyutta açtıktan sonra kenarlarının da kalın kalmaması için düzleştirelim ve hamurun orta kısmına bir tabak koyalım. Ortalama 10 santimetre kadar olması yeterli ve kenarlarını bu şekilde çizikler atarak keselim. Öncelikle 4'e, daha sonra ise 8'e keselim. Eşit boyutlarda da olmasına dikkat edelim. Şimdi tabağımızı alalım. Daha sonra hamurumuzu yağlayalım. Sadece tereyağı kullandım yağlamak için. Dilerseniz içerisine sıvı yağ da karıştırabilirsiniz. Veya tereyağı yerine margarin de tercih edilebilir. Tamamen size kalmış. Fırçayla da yağ her tarafına güzelce sürdükten sonra artık hamurumuzu katlayabiliriz. Bir ucundan tutup içe doğru katlayıp kenarlarını ise düzleştirelim. Ve bu şekilde devam edelim. Arasında yağsız kalabilen kısımları veya yağsız kaldığını düşündüğünüz kısımları da azar azar fırçayla yağlayabilirsiniz. Hamurları tek tek açmaktansa bu yöntem gerçekten çok güzel. Ben çok beğendim. Eminim sizler de denedikten sonra çok beğeneceksiniz. Ve sonuncu katı da koyup üzerini her tarafını güzelce düzleştirip kenarlarını da alt kısmına katlayalım. Ve artık birinci hamurumuz hazır oldu. Şimdi onu bir tepsinin içerisine alalım.
Altını ve üzerini tekrardan yağlamıyoruz. Bu şekilde saklayacağımız için üzerini de mutlaka örtelim ki hamurumuz kurumasın. Ben üzerine streç çektim. Dilerseniz poşetle veya bezle de kapatabilirsiniz. Ama kesinlikle açık bırakmayalım ki üstü kurumasın. Bu hazır oldu. Diğerini de aynı şekilde açıp hazırladım. Ve sadece katlama işlemini gösteriyorum ki videomuz çok fazla uzun olup sizleri sıkmasın. Bu arada eğer tarifimi denerseniz deneyecek olan arkadaşlara da fikir olmak amaçlı denedikten sonra deneyimlerinizi yorum kısmına yazmayı unutmayın. Ve tarifimizle ilgili herhangi bir sorunuz, görüşünüz, öneriniz olursa onları da yorum kısmına yazabilirsiniz. Her zaman olduğu gibi kontrol edip cevaplamaya çalışacağım. Her iki hamurumuz hazır olduktan sonra en az yarım saat kadar oda ısısında dinlenmeye alalım ve geçelim iç harcımızı hazırlamaya. Bunun için 2-3 yemek kaşığı kadar sıvı yağ veya tereyağını uygun bir tencerenin içerisine alıp üzerine 2 adet yemeklik olarak doğramış olduğum kuru soğanı ekliyorum. İç harcımın birazcık daha yumuşak düşmesi için bir tık daha fazla soğan kullandım. Sizler tamamen damak zevkinize göre uyarlayabilirsiniz. Üzerine de birazcık tuz ilavesi yaptım ki soğanlar diriliğini çabucak kaybetsin. Ve sürekli karıştırarak orta ateşte hafiften renginin değişmesini bekliyorum. Daha sonra üzerine 400 gram kadar orta yağlı kıyma ilavesi yapıp yine sürekli karıştırarak kavurmaya devam ediyorum. Eğer sürekli karıştırmazsanız kıymanız topak topak kalabilir. O yüzden bu şekilde tamamen rengi değişene kadar karıştırmaya devam edelim. Daha sonra 2 adet küp küp doğramış olduğumuz patatesi ekleyip karıştıralım. Malzemelerimiz birbirine güzelce karıştıktan sonra tenceremizin kapağını kapatıp en az 2 dakika kadar patateslerin hafiften yumuşamasını bekleyelim. Kesinlikle daha fazla pişirmeyelim ki daha sonrasında böreğimizin içerisinde pişerken de ezilmesinler. Bu aşamada arzuya göre üzerine baharat ve tuz ilavesi de yapalım. Maalesef kameram kayıtta olmadığı için gösteremedim ama ben sadece tuz, karabiber ve de pul biber kullandım. Dilerseniz sizler de o şekilde yapabilirsiniz ve arzuya göre birazcık da yeşillik ilave edilebilir. Şimdi tamamen soğuması için iç harcımızı bir kenara alalım ve geçelim artık hamurumuzu açmaya. Hamurlarımı en az 45 dakika kadar oda ısısında dinlendirdim. Şimdi ilk yapmış olduğum hamurdan başlayarak tezgahın üzerine alıp açmaya başlıyorum. Sadece elimizle açabiliriz. Kolaylıkla açılacaktır. Ve kenarlarının kalın kalmamasına dikkat edelim ki sadece kenarlarından çekiştirerek açmanız yeterli. Hamurumuzu fırın tepsimizin ölçüsü kadar açtıktan sonra tepsimizin içerisini güzelce yağlayıp hamurumuzu tepsinin içerisine alalım ve her tarafını elimizle güzelce düzleştirelim. Özellikle de kenar kısımlarının kalın kalmamasına dikkat edelim. Hazırladıktan sonra önceden hazırladığımız yani pişirdiğimiz iç harcını üzerine gezdirelim ve her tarafına güzelce yayalım. İç harcımız kesinlikle kaynar olmamalı, aksi takdirde hamurumuzu pişirebilir. Ve bu aşamada üzerine bolca kaşar peyniri ekliyorum ki iç harcını birbirine güzelce bağlasın. Dilerseniz kullanmayabilirsiniz ama ben genellikle kıymalı iç harcı hazırladığımda bu şekilde yapmayı tercih ediyorum. Ve tepsimizi bir kenara alıp ikinci hamurumuzu da aynı şekilde açmaya başlayalım. Önce elimle birazcık genişletip daha sonra da hafiften çekiştirerek büyüttüm. Kolaylıkla açılacaktır. Bu arada eğer tarifimi beğendiyseniz beğeni bırakabilir, yorum yazabilir, kaydedebilir ve de aşağıdaki paylaş butonuna tıklayarak isterseniz sosyal medya hesaplarınız üzerinden, isterseniz de WhatsApp hesabınız üzerinden sevdikleriniz ve ailenizle paylaşabilirsiniz. Ve ikinci hamurumuzu da birincinin üzerine getirip güzelce kapatalım. Bu aşamada hamurumuz yağlı olmadığı için birbirine yapışabilir, dikkatli olmakta fayda var. Ve üstteki hamuru alta doğru getirip birbirinin içerisine doğru katlayalım ki iç harcımız çıkmasın. Bu aşamada dilerseniz alttaki hamuru büyük yapıp üzerine doğru da katlayabilirsiniz. Ama bence bu şekilde çok daha güzel olacaktır. Son olarak üzerine bolca yağ gezdirip elimizle her tarafına güzelce sürelim. Hamur çok fazla ince olduğu için sadece elimle sürdüm. Dilerseniz fırçayla da sürebilirsiniz ama fırça hamuru birazcık yırtabilir. O yüzden elinizle sürmenizi tavsiye ediyorum. Ve
hazır olduktan sonra önceden ısıtılmış 180 derece fırında pişmeye gönderelim. Pişerken çok daha fazla kabarıp güzel olacaktır. Fırından çıktıktan sonra kabarıklığı birazcık sönebilir ama yine de çıtır çıtır muhteşem bir börek olur. Gerçekten incecik, elde tek tek açmış gibi çok güzel oldu. Umarım sizler de dener ve de beğenirsiniz. Eğer beğendiyseniz yine söylediğim gibi beğenebilir, yorum yazabilir, kaydedebilir ve de paylaşabilirsiniz. Bir sonraki videolu tariflerimden haberdar olmak isterseniz eğer kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olarak bildirim zilini tüm olacak şekilde açmanız yeterli. Bugünlük benden bu kadar. Bir sonraki videolu tariflerimde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.